Gurbet, bazen bir bavul, bazen birkaç cümleyle helalleşemeden terk edilen bir ev, bazen bir sabah, hiç dönülmeyecek bir kapının sessizce kapandığı an. Bugün sizinle bir yersizlik hikayesinden bahsedeceğiz. Ama bu sadece fiziksel bir göçün değil, kimliğin, ruhun, aidiyetin, hatta inancın yerinden edilmesinin hikayesi. Ve bu hikayede hizmetin iyileştirici bir gücü olacak. Yani birilerinin yarasına dokunurken kendi yarasını saran insanların hikayesi. Göç, sandığımızdan çok daha derin bir sarsıntıdır. Köklerinden kopmak, sadece coğrafyayı değil, içindeki kimlik haritasını da kaybetmektir. Geldiğin yerden utanmakla, vardığın yere yabancı hissetmek arasında bir yerdesindir. Ne tam oraya aitsin, ne de buraya ait hissedersin. Psikologlar buna yersizlik travması diyor. Ama bu travma, bazen bir iyileşme kapısı da açabiliyor. Nasıl mı? Tarihin en büyük hicretlerinden birinde Mekke'den yola çıkan insanlar da aynı yersizliği yaşadı. Onlar da mallarını, evlerini, geçmişlerini arkalarında bırakmışlardı. Ama Medine'de sadece bir şehir değil, yeni bir biz inşa edildi. Ensar ve Muhacir birlikte yeni bir aidiyet yazdı. Ticaretle, ahlakla, dua ve hizmetle köksüzlük köklenmeye dönüştü. Bu model bugünün göçmenleri için hala geçerli. Kimliğini yeniden kurmak isteyen herkes için bir örnek. Peki bugün biz bu yeniden inşayı nasıl yapabiliriz? Psikolojide bir model var. PERMA. Anlam, ilişki, başarı, pozitif duygu ve kendini gerçekleştirme. Hepsi insanı hayata bağlayan unsurlar. Ve hizmet bu beşinin de merkezinde duruyor. Göçmen bir genç düşünün. Dil bilmiyor, iş bulamıyor, geçmişi kırık dökük. Ama bir yardım kuruluşunda gönüllü oluyor. Bir başkasının hayatına umut oluyor. İşte o an kendi hayatına da tutunmaya başlıyor. Viktor Frankl'ın dediği gibi, hayata anlam bulan kişi her türlü nasıla katlanabilir. Bazen geçmişimiz bir ağırlıktır ama kimlik sadece geçmişe yaslanarak kurulmaz. Geleceğe uzanan bir niyet, bir çaba, bir hizmet çizgisidir. Travmalarımızı çocuklarımıza miras bırakmak zorunda değiliz. Aksine onların yükünü biz taşıyıp onlara daha güçlü bir aidiyet, daha köklü bir inanç bırakabiliriz. Yersizliğin ortasında yeniden kök salanlar var. Dilini bilmediği topraklarda sınıflara giren öğretmenler, camileri yaşatan gençler, ihtiyaç sahiplerini arayan kadınlar. Her biri hizmet dedikleri şeyle kimliklerini, umutlarını, inançlarını yeniden inşa ediyorlar. Ve artık şunu biliyoruz. Aidiyet bir toprağa değil, bir anlamın peşinden gitmeye bağlı. Kimi zaman bir dua, kimi zaman bir tebessüm ama her zaman bir emekle örülüyor yeni bir ev duygusu. Unutma, burası da vatan olabilir. Sen yeter ki bir başkasına yurt olmaya gönüllü ol. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Bu bölümümüzde de Çağlayan dergisinden seçtiğimiz bir makaleyi ele aldık. Eğer bu video ilginizi çektiyse lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sabah her şey değişti.
Vefa solukladıkları topraklarda devrin cefası yüklendi omuzlarına. Kimi çocuğunu bıraktı ardında, kimi özgürlüğünü, ama hiçbiri umudunu bırakmadı. İyiliğe adadıkları hayatlarını bavullarına sığdırıp yola çıktılar. Sevgi, gonca, umut, hale. Her biri bir milletin sabırla yoğrulmuş duasıydı. 1000 ömrüm olsa birini de gözünü kırpmadan veririm ablası. Söz vermiştik. Gerçek yaşanmışlıklardan derlenen bir direnişin öyküsü. Şimdi söz sırası sende. Oku, anla, unutma.